Ceviche limon asidinde marine edilmiş çiğ balık. Çok güzel. İnkalardan daha önce Machu Picchu'dan yaklaşık 1000 yıl önce yapılmış burası. Geçen 3'ünde evet Peru'da Lima'da. Kendimizi Osaka restorana attık. Ben Türkiye'de hiç daha önce böyle görmemiştim. Amazon havzasına özgü bir balık. 3 metre kocaman dev bir balık. Merhaba herkese. Dün yiyemediğimiz cevicheyi yemeye geldik. Restoran Huaca Pucciana'ya geldik. Yine aynı isimli Huaca Pucciana isimli antik kalıntıların hemen yanındaki bir restoran. Kerpiçten yapılan piramitimsi yapılar. Bunlar da İspanyollardan önce Lima'da yaşayan insanlar tarafından yapılmış. Bunlar ama taş değil. Daha kerpiç tarzı. Taşlar daha çok dağların zirvelerinde, Antların zirvelerinde, Cusco'da, Machu Picchu'da, Aguascalientes'te vardı. Burası daha böyle bu iklim uygun yapı taşlarından yapılmış. Şimdi cevichemizi söyleyeceğiz. Yanında tabii ki başka şeyler de söyleyeceğiz. Restoranın güzel bir Lima günü, güzel bir Lima öğleden sonrası. Bizim de artık bu uzun seyahatimizin son durağı Lima. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra otele gidip dinleneceğiz. Sonra akşam son bir yerde daha yemek yiyeceğiz. Ondan sonra artık seyahatimizi tamamlayacağız. Ceviche'miz geldi. Aslında ceviche limon asidinde marine edilmiş çiğ balık. Limon asidinde pişmesi sağlanıyor. Bu mekanda gelen ceviche yanında bal kabağı, kuru mısır ve haşlanmış mısır taneleriyle servis ediliyor. Çok güzel duruyor. Üzerinde soğanlar var. Burada da tavuklu kino salatası var. Üzerinde de Peru'nun kendine özgü patateslerinin kızartması var. Bir yemeğimiz daha var. Kızarmış ahtapot taneleri diye. O da gelince onu da göstereceğim. Şu anda biz bunları bir başlayalım yiyelim. Bunun yapılış biçimi ülkeden ülkeye değişiyor. Yani bu burada da vardı. Arjantin'de de vardı. Biz Meksika'da da bunu yiyebiliyoruz. Burada biraz daha büyük dilimler halinde kesilmiş balık. Dediğim gibi limon asidine yatırılıp orada marine ediliyor. Orada uzun süre beklenerek pişmesi sağlanıyor. Ve genellikle deniz levreğinden yapılıyor. Çok da lezzetli duruyor gerçekten. Şimdi tadına bakayım hemen bir tane. Çok güzel. Oh. Bayağı güzel. Bu da sıcak servis edilen, üstünde ahtapotun çıtır pane harcıyla kızartılmış hali, altında ise patlıcan yatağı var. Patlıcan üzerine de çeşitli yeşillikler konularak servis edilmiş. Çok güzel duruyor gerçekten. Çok da lezzetliymiş şu anda Demet tattı. Şimdi birazdan ben de tadacağım. Restoranın yanındaki antik şehire geldik. Dediğim gibi burası tamamen kerpiçten yapılmış gibi görünüyor. Ama bir merakımızı cezbetti. Bir İngilizce tur da varmış şansımıza 15 dakika sonra. Bir ona gireceğiz. Yani böyle piramit gibi bir yapı oluşturulmuş. Muhtemelen burası bir şehir. Rehber muhtemelen bize çok daha derinlemesine anlatacak. Bu yapıları kimler yapmış, neden yapmış, ne zaman yapmış ve en sonunda ne olmuş da bu yapılar terk edilmiş, ne zaman bu yapılar bırakılmış. Hepsini birazdan öğreneceğiz. Bu yapı kilden ve kerpiçten yapılmış. Lima bölgesi çöl iklimine sahip olduğu için burada yağmur yok. O yüzden doğal olarak bu yapıda yağmurlardan herhangi bir şekilde etkilenmeden bu yıla kadar gelebilmiş. Dikkat ederseniz yapıların arasında da boşluk var. Bu boşluk da bilerek bırakılmış durumda. Çünkü Lima Pasifik Ateş Çemberi'ne dahil, Pasifik Ateş Çemberi'ne yüksek şiddetli depremlerin olduğu bir alan. Depreme dayanıklı bir yapı yapabilmek için kerpiçlerin arasında bilerek bu şekilde boşluklar bırakmışlar ki yapı yıkılmadan ayakta kalabilsin. Bu alanda sadece bu piramit var ve piramidin de tapınak olduğu, içinde herhangi bir şekilde oda ya da herhangi bir şekilde bir boşluk olmadığını bulmuş arkeologlar. Yani bu piramidin içinde herhangi bir şekilde Mısır piramitleri gibi bir oda yok. Tamamen katı bir kütle. Ben şeyi sordum, çevrede hiç bu şekilde bir bina kalıntısı var mı yoksa sadece tapınak mı var? Bu bölgede sadece tapınak varmış çünkü bu bölge inşaata başlandığı zaman burası bulunmuş ve arkeologlar tarafından da korunmuş. Şöyle etrafta baktığınız zaman evler var. Bu evler 1940'larda 1950'lerde inşa edilmeye başlanmış ve o zaman küçük küçük böyle kerpiç yapılar bulunsa bile hiçbir şekilde bakanlığa ya da yetkililere bildirilmeden yıkılıyormuş ki ev inşaatları devam etsin ama ancak böyle büyük bir şey buldukları zaman insanlar bunu saklayamamış tabii ki ve doğal olarak bakanlık burayı arkeolojik alan olarak saklayabilmiş. Şimdi bu piramidin üzerine tırmanacağız. Oradan muhtemelen batı tarafta kalan Pasifik Okyanusu'nda görebiliyor olacağız. Piramide tırmanma yolu başlıyor. Kilden böyle yığma bir şekilde yapmışlardı. Zaten yerler de sahil gibi yani kum. Burası piramidin 6. katı. Piramidin 7 katlı olduğu düşünülüyor ama 7. kat yok. 6. katı bu tahta platform koyulmuş. Şimdi oraya çıkacağız. Buranın kimin tarafından yapıldığı aslında isimlendirilmemiş. O yüzden burayı Lima kültürü diyorlar. İnkalardan daha önce Machu Picchu'dan yaklaşık 1000 yıl önce yapılmış burası. O zaman İnkalar dahi yok. Ve dediğim gibi burayı Lima kültürü, Limalılar yaptı diye bir isimlendirme yapmışlar. Şu anda kullanılan Quechua diye bir dil var. Kendi ana dilleri. O dilin de atasını buradaki bu Lima kültürünü yarattığı, daha sonra İnkaların bunu sahiplenip üzerine geliştirdiği
geldiği biliniyor. Maalesef yazılı bir kaynak yok. Doğal olarak da tam olarak hangi yıl yapıldığı, ne amaçla yapıldığı, kimlerin yaptığı, kölelerin mi yaptığı, yerel halkın mı yaptığı hiçbir şekilde bir bilgi yok. Arkeologlar çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 40 yıl daha, 30-40 yıl daha bu çalışmaların sürmesi bekleniyormuş. Şu anda da tepeye geldik. Eskiden de bu tepede dinsel törenlerin, kurban verme törenlerinin yapıldığı rehberimiz tarafından söylendi ve bunun okyanusu görmesi gerekiyor 7. katın. Yaklaşık 2 kilometre batıdaymış okyanus ama şu an biz burada tabii evlerden dolayı göremiyoruz. Şöyle bir manzarası var buranın. Normalde okyanus bu tarafta ama dediğim gibi şurada evlerin arkasında görünüyor. Güneşin battığı yerden. Şu anda en tepedeyiz. Burası bulunmadan önce böyle bir tepeymiş. Tamamen kumlarla kaplı bir tepe ve şu andaki hali sadece yarısı açılmış durumda. Şöyle dik durumdaki kerpiçlerden yapılı, kerpiçlerin dik dizilmesinden yapılı bir piramit. İspanyollar buraya geldiğinde buranın tepesine çıkıp limana gemiler geldi mi diye bakıyorlarmış. Onlar da buranın farkına varamamışlar. Ta ki 1950'lere kadar burada inşaatlar başlamamış. İyi akşamlar. Antik kenti gezdikten sonra otele gittik, biraz dinlendik ve kendimizi Osaka restoranına attık. Burası bir uzak doğu balık restoranı. Buranın kültüründe de, Peru'nun kültüründe de böyle balıklar, cevicheler, daha önce söylediğimiz gibi bu tarz yemekler var. Böyle bir restorana geldik. İçecek olarak piskumuzu söyledik. Piskumun kokteyllerini söyledik. Şöyle göstereyim. Ekşili bir kokteyl var. Demet söyledi. Benim kokteylim biraz daha tatlı. Böyle biraz daha passion fruitlarla yapılmış bir kokteyl. Bir ceviche söyleyeceğiz. Ton balığından isteyeceğiz bu sefer. Levrekten değil. Bir de pahiçe misoek söyleyeceğiz. O da Amazon balıklarından yapılan bir yemek. Fırınlama yöntemiyle yapılıyormuş. İkisinin tadına bakacağız. Daha sonra da burada artık bugünü bitireceğiz. Bu gece, yani bu sabaha karşı da artık Meksika'ya dönüş uçağımız var. Yaklaşık 18-19 günlük seyahatimiz Miami'de başlayan, Sexy Fish'te başlayan bir uzak doğu balık restoranında başlayan seyahati başka bir uzak doğu balık restoranında Peru'da, Lima'da bitireceğiz. Çok güzel günler geçirdik, çok güzeldi, çok eğlendik, çok güzel vakit geçirdik, çok farklı yerler gördük. Zaten bunların hepsini size de teker teker anlatacağız artık. Videolarda, YouTube videolarında sizlere de bunları aktaracağız. Şimdi yemeklerimiz gelsin. Sizlere bu seyahatin son yemeklerini de aktaralım. Ondan sonra otelimize geçip valizimizi hazırlayıp Meksika'ya, San Luis Potosi'ye doğru yola çıkacağız. Ceviche Osaka ton balıklarından yapılma. Çok lezzetli duruyor gerçekten. Şimdi yiyelim. Appetizers. Bu da restoranın bize ikramı. Başlangıç starter olarak gelen somon balığı ve tartarla yapılan bir meze türü. Çok lezzetli. Çok güzel. Bundan çok tuzsuz tadı var. Ağızda böyle kayboldu gitti ya. Tartarlar. Somon falan böyle eridi, süper bir şey. Ton balığı ceviche ben Türkiye'de hiç daha önce böyle görmemiştim. Bizim ton balığımız işlenip konserveye konuyor. Bu şekilde ton balığını ben bu kıtada gördüm, yani Amerika kıtasında gördüm. Böyle dilimlenip az pişirilip servis edilmesi, yani bizim yediğimiz ton balığına göre çok daha lezzetli servis ediliyor. Çok daha lezzetli değerlendiriliyor. Çok hoşuma gitti. Türkiye'ye dönünce herhalde arayacağım şeylerden bir tanesi de bu olacaktır yani. Çok, ya da belki ben bilmiyorumdur. Ton balığını bu şekilde kullanan bir yer biliyorsanız eğer yorumlarda belirtirsiniz siz de, ama ben bilmiyorum Türkiye'de böyle bir yer. Söylediğimiz balık yemeği geldi. Fırınlanmış pahiçe balığı. Bu pahiçe balığı da Amazon'a özgü, Amazon havzasına özgü bir balık. 3 metre kocaman dev bir balık. Tabii bize bir kısmı geldi. 3 metresi gelmedi. Hafif tatlı ekşi bir sos ve yanında fırınlanmış limonla beraber geldi. Şimdi bunu da götüreceğiz. Bunu da yiyeceğiz, öyle diyeyim. Çok büyük bir porsiyon değil ama biz de çok aç değiliz zaten artık. 19-20 gündür her şeyi yiye artık bayağı tok durumdayız yani. Artık burası son restoranımız. Hiç daha önce tatmadığımız bir balık. Amazon havzasına özgü. Bakalım tadı nasıl? Muhtemelen bizim tatlı su balıkları, Fırat Nehri'nden tuttuğumuz balığa falan benziyor olabilir. Öyle görünüyor buradan ama alabalığa falan. Ama tabii ki farklı da olabilir. Bakalım. Evet, yemeği yedik. Tadı nasıl? Tadı güzeldi ama yani O yaptık mı, U yaptık mı yapmadık. Bana çok tanıdık bir tat geldi. Dediğim gibi bu Amazon havzasından çıkan balık, tatlı su balık. Evet, daha büyük. 3 metreye falan ulaşıyormuş boyu. Ama Fırat'tan çıkan herhangi bir balıktan da bir farkı yok balık tadı olarak. Güzel pişmiş, çok yumuşak. Sosu falan farklıydı ama ana malzeme bana çok tanıdık geldiği için yemek bana tanıdık geldi. Yani bir Japonya restoranına, bir Japon deniz restoranından daha farklı bir şey beklerdim ama tabii bu adamın suçu değil, balığın suçu ve benim söylediğim yemek öyle. Ben tadına bakmak istedim. İçimden de yemeğe bakarken de özellikle ben istedim bu yemeği. Acaba dedim gerçekten tatlı su balıkları da yöreden yöreye değişiyor mu diye, ama en azından Amazon'daki tatlı su balığıyla benim küçükken Elazığ'da yediğim, Fırat'ta yediğim tatlı su balıklarının tadı birbirine benziyormuş et olarak yani. Onu da buradan söyleyebilirim. Gece 3. Hava güzel, 19 derece, dışarıda durabiliyoruz. Uber çağırdık gece 3'ünde, evet. Peru'da, Lima'da Uber'e binip
Havalimanına gidiyoruz. Herhalde bir şey olmaz. Geldik şimdi havalimanına. Uberci neredeyse bizi artık sarılarak uğurlayacaktı. Gerçekten o kadar samimi olduk diye. Adam valizleri falan dinlerken böyle çok komik oldu yani. Neredeyse gerçekten uğurladı adam bizi. Şimdi bu havalimanı daha önce biz şey demiştik zaten. Aktarma yaparken Arjantin'e, Miami üzerinden bu havalimanını kullandık sadece aktarma için. Çok benziyor İstanbul Havalimanı'na. Yani terminal de çok benziyor. Yazan yerler, terminallerin, check-in bankoların üzerindeki yerler böyle inanılmaz. Yani çok andırıyor. Şöyle kapının girişi falan çok andırıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, çekemedim çünkü arkada oturuyordum. Yani yoldan giriş bile inanılmaz benziyor İstanbul Havalimanı. Yani esinlenilmiş olabilir tabii ki ama burası da çok güzel bir havalimanı. Bizim havalimanımız da çok güzel bir havalimanı tabii ki. Şimdi check-in'imizi yapacağız. Ondan sonra artık Meksika'ya uçuyoruz. San Luis'e uçuyoruz. Bu seyahati de burada bitiriyoruz. Artık kaç video çıkar bilmiyorum. Bakacağım. Editleyeceğiz. Ona göre atacağız. Sırada varmış. Hadi bakalım. Bize iyi yolculuklar. Görüşmek üzere.